Ne bir araba sesi var ne de beton bir cadde. Burası Adriyatik'in kraliçesi Venedik. Kuzey İtalya'da yüzlerce adanın üzerine kurulmuş eşsiz bir şehir. Burada bildiğiniz tüm ulaşım kurallarını unutun. Çünkü caddelerin yerini masmavi su kanalları, arabaların yerini ise yüzyıllardır bu suların üzerinde süzülen tekneler alıyor. Peki denizin ortasında yükselen bu şehir nasıl kuruldu ve yüzyıllardır nasıl ayakta kalmayı başardı? Venedik'te sabah mesaisi sandığınızdan çok farklı başlıyor. Burada çöp kamyonları tekerlekli değil, pervaneli. İtfaiye, ambulans ve kargo hizmetleri tamamen kanallarda çalışan özel teknelerle sağlanıyor. Meydanın ortasında 300 yıllık tarihi kafelerde ayaküstü espressolarını yudumluyorlar. Burada su şehrin bir parçası değil, şehrin ta kendisi. Venedik dışarıdan eşsiz bir şehir gibi görünse de yerel halk için işler o kadar da kolay değil. Yıllardır milyonlarca turisti ağırlayan bu şehirde ev kiraları yerel halk için neredeyse karşılanamaz hale geldi. Yerel halk artık kendi evlerinde yaşamak yerine buraları Airbnb'ye çevirip Anakkare'ye taşınıyorlar. Sokaklar boşalıyor, gençler şehri terk ediyor. Bugün şehirde yarım saati 80 euroyu bulan gondollar ve eski Venedik'i hatırlayan az sayıda insan var. Peki bu koca şehir 1000 yıldır suların üzerinde batmadan nasıl duruyor? 5. yüzyılda istilalardan kaçan halk bataklığa milyonlarca meşe direği yan yana çaktı. Suyun altında kalan ahşap kazıklar zamanla çürümek yerine sertleşti. Üzerine yerleştirilen taşlarla birlikte bugün Venedik saraylarını taşıyan sağlam bir temel oluşturuldu. Etrafınız suyla çevrili ama içecek bir damla su bulamıyorsunuz. Bir zamanlar Venedik'in en büyük sorunu buydu. Bunu çözmek için Venedikliler meydanların altına büyük sarnıçlar inşa etti. Zeminleri öyle bir sistemle tasarladı ki yağmur suyu, kum ve çakıl katmanlarından süzülerek yer altındaki depolara ulaşıyordu. Böylece denizin ortasında tatlı suya erişim mümkün hale geldi. Venedik'te modern bir kanalizasyon sistemi yok. Şehrin bazı bölgelerinde yüzyıllar önce kurulan sistemler hala kullanılıyor ve atık sular doğrudan kanallara karışıyor. Ama şehir çoğu zaman düşündüğünüz kadar kötü kokmuyor. Çünkü Adriyatik'teki gelgitler kanaldaki suyu günde 2 kez yenileyerek doğal bir akış sağlıyor. Yine de yaz aylarında bu denge her zaman aynı şekilde işlemiyor. Venedik için su hem bir yaşam kaynağı hem de en büyük tehdit. Aqua Alta yani yüksek su dönemlerinde deniz seviyesi yükseliyor ve San Marco Meydanı başta olmak üzere şehrin bazı bölgeleri su altında kalabiliyor. ...2019'da yaşanan ciddi taşkınların ardından şehir büyük ölçekli bir koruma sistemi geliştirdi. Bugün tehlike anlarında deniz tabanında yükselen hareketli bariyerler suyun şehre girişini kontrol altına alıyor. Venedik suyun üzerinde ayakta kalmayı başaran nadir şehirlerden biri. Ama bu denge her geçen yıl daha da kırılgan hale geliyor. Eğer bu içerik ilginizi çektiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalda buna benzer gerçek şehirler ve kültürler üzerine içerikler paylaşıyorum. Sizce Venedik gerçekten de varlığını sürdürebilir mi? Yorumlarda buluşalım.